Viyana'ya uçuyorum. Viyana'dan Tiran'a uçacağım. Bu binlik böyle. Çok sakin gördüm ya. Ben Arnavutluğu sakin. Mandalina var 3 euro. Portakal suyu 1,5 euro. Haydi bismillah deneyelim. Afiyet olsun. İstanbul'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Avrupa ülkesine gidiyorum. Balkan turu olacak. Balkan turuna başlıyoruz. Yeni bir seri, yeni bir ülkeye başlayacağız. İlk Avrupa ülkem Arnavutluk olacak. Arnavutluğun başkenti Tiran'a gidiyorum. Ben ilk defa bu bölgeye seyahat edeceğim. Yani Avrupa ülkesi, küçük Avrupa ülkesi olarak nitelendirebiliriz. Çok heyecanlıyım. Özellikle benim için İngilizce konusunda kendimi test edebileceğim bir bölgeye gidiyorum. Zorlanacak mıyım, zorlanmayacak mıyım bilmiyorum. Gidip göreceğiz, yaşayacağız her zamanki gibi. Orta Asya'da da olduğu gibi burada da belki yeni şeyler çıkar. 3 saat sonra uçağım var. Havalimanına gidiyorum. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Orta Asya turum nasıl geçti? Sevdiniz mi orayı, serisi? Hangi ülkeyi daha çok sevdiniz? Hangi ülke size daha çok zevk verdi? Hangi videomu çok beğendiniz? Onu yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Ve şunu da istiyorum sizden. Bu turda, yani bu gideceğim yerlerden Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, herhangi bir ülkeden neler görmek istiyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Haydi gidelim. Havaalanına geldim arkadaşlar. Şimdi havalimanındayım. Kapıya geldim. 1 saat sonra alırlar yavaştan. Yaklaşık 1,5 saat kaldı. Zaten yarım saat kala alıyorlar uçağı. Ben size başıma gelen olayı anlatmak istiyorum. Ben biletin, normalde benim uçak biletim, Tiran biletim dündü. Biletleri Skyscanner'dan alıyorum ucuz diye. Oradan normal bir şekilde her zamanki gibi girdim. Tiran bileti almak istediğimi yazdım. Tiran yazdım. İstanbul Tiran. İstanbul'dan aktarmalı bir şekilde ucuz bilet buldum. 400 lira, 450 lira daha ucuzdu diğer biletlerine göre. Diğer biletlere göre. Yani aktarmasız bilet 3500 falandı. Aktarmalı bilet 3000'di, yani 2950 idi. Ben de ucuz diye onu aldım. Aktarma da şöyle. İstanbul'dan Viyana'ya uçuyorum. Viyana'dan Tiran'a uçacağım. Başka bir firmayla, Ajet değil. Sadece Ajet'le Viyana'ya uçuyorum. Geldim, çekim işlemlerimi yapmak istedim. Check-in yaparken benden vize istediler. Hani çekim sırasında vize bilgileri girmem gerekiyormuş. Viyana'ya gittiğim için. Gittim, yetkililerle konuştum. Nasıl yapabilirim diye. Ben Viyana'ya gideceğim. Oradan aktarmalı uçmam gerekiyor. Yani Viyana'ya gitmiyorum ben. Havalimanından da çıkmayacağım. Oradan öyle vize işlemlerinden dolayı uçağa binemedim. 2 gündür buradayım. Dün bilet bulamadım. Bugüne bilet buldum. 4000 liraya bilet aldım maalesef. Tiran'a uçuyoruz. Aktarmasız bir şekilde direkt Tiran'a uçacağız. Yani kötü başladık. Olsun. Benim Kıbrıs'taki olayım geldi aklıma. Kıbrıs'a gittiğimde de Rum tarafına hostel falan ayarlamıştım. Orada da bir yaklaşık 3800 liraya bir zarara girmiştim. Burada da girdik, olsun. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Beğenirseniz, yorum atarsanız belki kanalım etkileşimi falan yükselir de kendine gelir. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. Orada bekleyeceğim. Uçağımın kalkmasını bekleyeceğim. Haydi başlıyoruz. Havada uykum geldi ya. Ne zaman uçağa binsem böyle bir uykum geliyor, bir ağırlık basıyor. Basınçtan mı artık neyse bilmiyorum. Şimdi benim otobüsle bir şeylerle merkeze gitmem gerekiyor. Tiran'a geldik. Çok değişik geliyor bana ya. Çok heyecanlıyım. Önce bir hostele yerleşmem gerekiyor. Girişte bir şey sormadı. Sadece rezervasyonumu sordu. Ondan sonra ne kadar kalacağımı sordu. Biraz bekletti açıkçası.
Ha, buradan nereye gideceksin? Dönüş biletin falan var mı? Onları görmek istiyorum dedi. Ben de Balkanları gezmeye geldim dedim. Bundan sonra Karadağ'a gideceğim dedim. Oradan devam edeceğim. İnternetim yok, bir şey yok. Şuralarda bir yerde bir durak olacak. Durağa doğru gidiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle gitmeniz gereken yeri seçtiğinizde durağı gösteriyor size. Durağa doğru gidersek oradan otobüsle, artık neyse metrobüsle merkeze gideriz. Şimdi doğru yoldayım. Bir sıkıntımız var bizim. SIM kart çok pahalı. İnternet çok pahalı. Yani kısa sürede kalacağım için her ülkede SIM kart almak istemedim. eSIM'le idare etmeye çalışacağım. eSIM ayarlamaya çalışıyorum. Şu an bir uygulamadan eSIM aldım. 53 dolara. Bütün Balkanlarda geçerli oluyor. Fakat bir türlü telefonuma şey yapamadım, tanımlayamadım. Onunla uğraşıyorum. Yaklaşık yarım saat 40 dakikadır içeride internete bağlı bir şekilde onu halletmeye çalıştım ama yapamadım. Uyumsuz mu artık bilmiyorum. Umarım öyle bir şey değildir. Ben bir hostele gideyim. Yorgunum, açım. Bir gidelim hostele, yerleşelim. Ondan sonra çıkarız, bir şeyler yeriz, sizlere etrafı göstereyim. Ben de etrafı merak ediyorum. Şimdi buraya geldim, havalimanı çıkışında otobüs gidiyormuş. Şöyle havalimanının hemen çıkışında buraya geldim ben. Ama fakat buradan kalkmıyormuş otobüs ya. Otobüs havalimanının diğer tarafından kalkıyormuş. Gördüğünüz gibi dop dolu merkeze gidiyor. Şu anda Tiran'ın merkez yerindeyim. Otobüs Havaş gibi düşünün. Havalimanından buraya getiriyor. Şurada ileride indirdi. Orada durağı var. Şimdi ben bu karşıya geçip yaklaşık 2 kilometre yürüyeceğim. 2 kilometre sonra benim hostel o taraftaymış. Oraya gidip direkt hostele yerleşeceğim. Hemen dışarı çıkacağım. Çok açım. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Arkadaşlar yeni ülkeye, yeni Avrupa ülkesine çok kötü başladım. Yani hem uçağımı zaten videonun başında söylemiştim sizlere. Uçakta problem yaşamıştım, gidemedim. 4.000 lira zarara girdim. Üstüne üstelik eSIM uygulamasını indirdim. Telefonuma uyumlu olmadığı için oradan da bir zarar oldu şu an. Yani onunla uğraşmaya çalışıyorum. Umarım halledebilirim. Hani niye hata veriyor, niye sıkıntı çıkarıyor anlamadım. Son zamanlarda işlerin pek yolunda gittiği söylenemez maalesef. Nazara mı geldik bilmiyorum ama. Şimdi bir para bozduracağım. 50 euro falan bozduracağım. Şöyle karşıya geçeceğim. Karşıdan 50 euro bozdurup hostele öyle geçelim. Thank you. Şöyle parayı bozdurdum. 4800 aldım. 50 euro karşılığı 4800 Arnavutluk parası. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Binlikmiş bu. Bu binlik böyle. Arnavutluk parası. Şöyle 200'lük var. Şu şekilde. Ve 500'lük var. 1 euroyu 96'dan bozdurdum. Ben ama şunu 100 olarak hesaplayacağım. 100 Arnavutluk parası leki olarak geçiyor. Lek olarak geçiyor. Sanırsam. Nasıl telaffuz ediliyor? Onu da bugün öğrenmiş olurum. Bir sonraki videoda tam olarak anlarız. Ama ben 1 euroyu 100 olarak hesaplayacağım. Daha kolay oluyor. Fiyatları gösterdiğimde 100 yazıyorsa 1 eurodur. Öyle hesaplarız. Şöyle dükkanın kepengine şey yazmışlar, çizmişler. Grafiti çizmişler. Kafelerden falan geçtim. Çok fiyata bakamadım ama bir hostele gideceğim dediğim gibi. Çıktığımda hemen fiyatlara bakmak istiyorum. Bir şeyler içip yemek istiyorum. Bakalım en ucuza ne yiyebiliriz? En ucuza neler içebiliriz? Bu arada arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Yani her videoda bunu dile getirmek zorundayım. YouTube bunu bizden istiyor. Ve gerçekten bunu dile getirmediğimiz zaman kanalın etkileşimi bir hayli düşüyor. Bunu sizden istiyorum. Sizden rica ediyorum. Böyle videonun devamında eğer video hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basarsanız, düşünceleriniz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum kısmını sola kaydırdığınızda hype puanı verebilirsiniz. Bakın hype puanı da çok önemli bizim için. Bunların hepsi tamamen ücretsiz. Yani hiçbir para ödemiyorsunuz. Hem beni izliyorsunuz, destekliyorsunuz hem de beğeni tuşuna basıyorsunuz. Bazılarınız belki bunu unutabiliyor. O yüzden benim görevim sizlere hatırlatmak. Şöyle
Hostele geldim. Bu benim yatak olacak, değiştirilecek. Şöyle kimse yok şu anda burada. O da bu şekilde. Burada da bir terası var. Akşam burada oturabiliriz. Aslında hava almak için, sigara içmek için açmışlar burayı. Sigara içmek isteyenler burada sigara içebilir. Bu da hostelin avlusu bu şekilde. Bakın şöyle. Sokağı sakin. Mahalle arasında bir hostel. Hemen cadde şu tarafta. Oradan girdim böyle. Hosteli hemen buldum. Vallahi internet olmamasına rağmen buldum. 9 euro gecelik. Şimdi yemek yemeye gidelim. Ben çok acıktım, yani elim ayağım titriyor. Bakalım fiyatlar ne durumda. Umarım fiyatlar çok pahalı değildir ya. Çok sakin gördüm ya. Ben Arnavutluğu sakin. Kendi halinde böyle, etrafta böyle bir sessizlik hakim etrafta. Çok insan yok. İnsan sayısı az. Bakın oraya da duvara grafiti çizmişler. Sanırım burada grafiti çok var. Çok göreceğiz. Böyle karşıdaki dükkanların kepenklerinde grafitiler var. Çizimler var. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Bence bir şehre renk katıyor grafitiler vesaire. Arnavutluk eskiden griydi. Binalar, şehir yapısı griydi. Sonradan boyadılar. Hani o daha rengarenk görünsün, daha ışıl ışıl görünsün diyerekten boyamışlar. Bu hangi yılda gerçekleşti bilmiyorum. Bir yerde okumuştum. Ama Arnavutluk hakkında kısa bilgiler vermek gerekirse, Arnavutluk ortalama 3 milyona yakın insan yaşıyor Arnavutluk ülke genelinde. Başkenti Tiran, şu anda bulunduğumuz yer başkent Tiran. Ben direksiyonları fark ettim. Çoğu direksiyon sağda ama solda olan direksiyonlar da var. Yani bakın şu anda gördüğünüz direksiyonlar solda, sağda olan da var. Şu anda kafelerin ve restoranların olduğu bir bölgeye geldim. Pazar burası arkadaşlar, yeni pazar. Pazar İri olarak geçiyordu. Yeni pazar burası. Hostelime çok yakın ya. Çok sevindim buna. Mutlu oldum vallahi. Ama hostel nasıl? Rahat mı? İyi mi? İnternette hızlı mı bilmiyorum ama yani en ucuz otel burasıydı. 9 euroya. Normalde 10 euro, 11 euro, 15 eurodan falan devam ediyor böyle. 7 euroya da var. 7 euroya olanlar çok uzak. Yani bilmiyorum, kötü yorumlar vardı. 2 euro yüzünden o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Burada ulaşım, trafik çok karışık. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Her yere yürüyerek gidiliyor sanki. Çözeceğiz bunu, ulaşımını falan çözeceğiz. Şöyle hediyelik eşya satıyorlar burada. Arnavutluk Albanya olarak geçiyor İngilizce'de. Bu şekilde magnetler var. Turistik bir pazar burası galiba. Hani yerel halkın gelip alışveriş yaptığı yere pek benzetemedim ama daha çok böyle turistik gibi geldi bana. Bakın meyvelerin, portakalın fiyatı 2 euro. Limon, mandalina var 3 euro. Patates 1,5 euro. Soğan 1,5 euro. Bakın tütün satıyorlar. Tütün çok yaygın olmalı burada. Çok garip geldi bana ya. Benim normalde gittiğim pazarlarda böyle bir kaos oluyor. İnsanlar alışveriş yapıyor. Esnaflar bağırıyor. Ona alıştık ya. Burada öyle bir şey yok. Bir şey demiyorlar. Normal turistler geliyor, bakıyor. Alacakları bir şey varsa alıyorlar. Ya da sadece benim gibi görüp geçiyorlar. Arnavutça kelimeler bakacağım ben. Kelimeleri kullanırsam belki biraz daha esnaflarla, halkla biraz daha sohbet edebilirim. Bakın bu böyle sıradan bir kafe, restoran. Lek olarak fiyatları yazıyor. Izgara var böyle 1600 lek. 16 euroya tekabül ediyor. Böyle geçerken bir fiyatları göstereyim sizlere istedim. Arkadaşlar şu anda ezan okunuyor. Tiran'da ezan okunuyor.
Dediğim gibi çoğunluğu buradaki yaşayan insanların çoğunluğu Müslüman. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Peynirli burger küçük olan 250, yani 2,5 Euro'dan başlıyor. En pahalı 5 Euro, 5,5 Euro. Pizzalardan göstereyim sizlere. Pizzanın en ucuzu 250, yani 2,5 Euro'dan başlıyor. 6 Euro'ya kadar çıkıyor. Fiyatlar bu şekilde burada. Arkasında ne var? Arkası da aynı. Bakın burada içecekler var. Portakal suyu 1,5 Euro. Şöyle portakal suyu en ucuzu 1,5 Euro'dan başlıyor. Şöyle en pahalısı 3 Euro. İçeceklerin fiyatı da bu şekilde. Burada ben bir şeyler yiyeceğim. Pizza, ne bileyim bir döner, sandviç bir şeyler yerim buradan. Ya çok acıktım, artık dayanamıyorum. Şimdi buradan bir su aldım. Bir de kaybatta dedikleri bir sandviç tarzı bir şeydi, bilmiyorum. Tavuklu olanını istedim. 3,5 Euro. Bir de su, toplamda 420, buranın parasını ödedim, yani yaklaşık 4,5 Euro ödedim. Şöyle bir mekan. Bakın sağ tarafta da yemek yeri. Kafe ve restoran olarak geçiyor. Hem içecek var hem yemek var. Buralarda pek böyle yemek yemeyeceğim galiba. Biraz da moralim o yüzden bozuk olabilir. Yani benim gittiğim ülkelerde çok ucuza yemek yiyordum. Gerçekten oranın değerini ben anlamamışım. Gerçekten güzel yerlerde ve güzel yemekler yemişim, hem de ucuza yemekler yemişim. Bu seriden sonra belki kaotik bir ülkeye gideriz. Bilmiyorum. Hani benim kafa, benim bünye, ruh halim hangi ülkeyi kaldıracak pek bilmiyorum, ama sizlere kalmış. Yorumlarınızı okuyorum. Nereye gitmemi istediğinizi yazıyorsunuz. Ona göre ben bir ülkeye gideceğim. Bakalım hangi ülkeye denk gelecek. Birkaç ülkeye gideceğim. Bu sefer böyle kaotik olan bir ülkeye gitmek istiyorum. Ayrıca ben sipariş verdikten sonra şöyle bir şey verdiler bana. Yemeğim hazır olduğunda bu ötecekmiş. Bekliyorum, ötmesini bekliyorum. Abi işte şimdi benim moralim sanki yavaştan yerine geldi. Şöyle bir şey istedim. Kaybatta olarak geçiyordu, ismini bilmiyorum ama Kaybatta diye ben sipariş verdim. Hatta bakayım böyle. Aynen. Chicken chep olarak geçiyor. Chicken Kaybatta. Kaybatta chicken. Şöyle kocaman bir şey geldi ya. Haydi bismillah deneyelim. Afiyet olsun. Baya güzelmiş. 3,5 Euro'ya en ucuz yemek oydu. Belki daha ucuz yemekler vardır. Daha keşfe, daha yeni başladık. Şöyle bir parka geldim. Parkın hemen yanında bir tane cami var. Ve benim dikkatimi çeken şu da oldu. Sağda solda böyle köşelerde dilenciler de var. Hemen önümüzde de bir tane var böyle yatmış. Sadece elini açıyor. Kimseyi rahatsız etmiyor. Şöyle geçeyim. Sizler de görün. Sizlere de göstereyim. Hiç kimseyi rahatsız etmeden bu şekilde insanlardan para diliyorlar. Arkada da 3-4 kişiye denk geldim. Hani çok azlar, az gibiler, belki çok fazlalar ama böyle rahatsız etmiyorlar, çok şey yapmıyorlar ya. Sadece siz geçerken ellerini kaldırıyorlar, o kadar. Ethem Bey Camisi mi burası bilmiyorum. Bir soralım. Hello, Ethem Bey Camisi. No, Namazya. 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 Namazya Mask. Ethem Bey. Ethem Bey, ha, diğer tarafta, tamam. Bu yeni bir cami olması gerekiyor. Ama en çok bilinen Ethem Bey Camisi. Bakalım, kayıt tuşuna bastık. Yeni seriye başladık. Yeni ülkeye başladık. Sizlere buralardan, yani bu ülkeden birkaç tane video çekmeye çalışacağım. İçerik üretmeye çalışacağım. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Ben bugün biraz yorgun olabilirim. Yani birkaç günün yorgunluğu var üzerimde. İstanbul'daki bilet iptalim, orada kaldım. Yani 2 gün İstanbul'da kaldım. Orada da yoruldum. Biraz dolaştım arkadaşlarla. Dinlenemedim. Sabah erkenden uyandım. Geç uyudum. Üstüne bilet iptalleri, internet uygulamadan aldım. 60 dolar boşuna gitti vesaire vesaire. Bunlar benim bayağı modumu düşürdü sanırım. Kendimi toparlayacağım, gideceğim, dinleneceğim. İyice bir rota çizmek istiyorum. Hani nereye gitmem gerekiyor? İnterneti önce halletmem gerekiyor. İnterneti hallettikten sonra
Gerisi kolay ya. Ben hostele geçeceğim. Gidip dinleneceğim iyice. Duş alacağım. Yemek yedim zaten. Bir şeyler, içecek bir şeyler alırım. Ya da ufak bir atıştırmalık alırım. Gece acıkırsam falan. Muz falan alıyorum genelde. Böyle. Umarım sizleri sıkmamışımdır. Bu ilk video oldu. Arnavutluk ilk videosu. Tiran'a giriş prosedürleri, ne kadar harcadım, ne kadar verdim biletleri, onları anlattım sizlere. Başıma gelenleri anlattım. Böyle kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda buraları biraz daha detaylı gezeceğim. Sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.